Selamlar, merhaba. Belki de şimdiye kadarki en güzel ne olacak bu? Kadraj. Tableti başka yere alayım ya da burada dursun. Şimdi birazcık ayarlamalar yapayım ben yine de. Ufak ufak da olsa. Stüdyo ışığı kalsın. Kameranın zoom'u ya da zoom out'una bakıyorum. Bence bu güzel. Evet, bence harika. Ya biraz apar topar hazırlandım. Bakın ellerime, parmaklarıma. Kırmızı oje de bulamadım. Yani şu ikisinde kırmızı var. Ay ben hırkaya çıkaracaktım. Pardon ya. Yani gerçekten biraz geriye alayım kamerayı. Evet. Saçımı da pek toparlayamadım ama evet çocuklar. Niye çocuklar diyorum size? Kim bilir belki de kaç yaşında adamlar da vardır. Koca adamlar, çocuklar falan diyorum. Oldu mu acaba? Düşürmezsem. Okey. Tamam. Evet. Perde gözüküyor. Kocaman perde gözüküyor. Bu perdenin rengini mi değiştirsem? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasıl oldu? Ay harika oldu. Evet ben buraya bir tane pembe tül falan da güzel olabilir ya da mor. Ramazan bitti. Teşekkür ederim. Evet. Okuyacağım yeri bulayım da önce. Şimdi. Ya yeni koluma, belime falan masaj oldu. Sıcak tutayım diyordum. Ama çok iyi geldi. Gerçekten iyi değildi. Bunu hoppa. Bunu böyle bağlamam gerekiyor benim aslında. Bakarsanız böyle uzuyor. Hazırlanmayı da ben şimdi sizlerle yapıyorum resmen yani. Yeni roman. Kafam rahatladığı zaman öyle bir yazacağım ki. Ama yani bakarsanız yani şu sıralar biraz stresliyim sanırım. Bilmiyorum ya. Biraz kafamı boşaltmam lazım. Yazabilmem için de rahat rahat bu gerekli. Wow diyorsun. Teşekkür ederim. Yes, welcome. Ben niye parfüm sürüyorum ki? Gerçekten yani bunu niye yapıyorum şu anda? Aldınız mı kokuyu? Evet, içeceğimi alayım. Hoş geldiniz. Evet, kitabımı alayım. Siyah mor. Evet. Şimdi. Bakayım kaç sayfamız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buçuk sayılır. Teşekkür ederim Yavuz Bey. Yavuz Bey benim eski üyelerimden, takipçilerimden, hayranlarımdan. Çok teşekkür ederim. Böyle renklendiriyor buraları. Çok seviyorum. Siz de renklendirebilirsiniz. Lavanta kokmuyor. Lavanta değil. Ben biraz daha yasemin, gül, biraz daha çiçeksi kokuları seviyorum. Hemen de kamera alta insin. Yani. Bakayım nasıl ayarlama çekebiliyorum.
Bu kadar. Ama şu anda beni görmeniz lazım. Selamlar. Ojelerimi düzelteyim mi? Bakar mısınız? Çocuk ojesi gibi şu anda. 2 tane şunu süreyim de bari. En azından bir tanesini toparlayalım. Yalnız tabii birkaç tanesi kırmızı oldu. Oje kokusunu da aldınız mı? Böyle 2 tanesi kırmızı. 3 tanesi. 2 tanesi mor. Yani aman ne olacak? Bunun da ucuna mor sürüyorum. Gitmiş. Bir güzel yemekler yaptık kız arkadaşımla. Yani zaten benim aklımda vardı. Neyse ama size şimdi yemek tarifi vermeyeyim. Kitap okuyacağım ki yolumuz uzun. Okuyacağım şeyler de bayağı var. Çilek bugün alacaktım, kalmamıştı. Çilek seviyorum. Geçen yedim zaten biliyorsunuz. Karşınızda yedim. Şunları süreyim hemen. Evet, bayan mükemmelliyetçi olduğum için karşıma çıkarken de sizin de ya ben bunu erkeklerden de bekliyorum sanırım. Ben ne kadar mükemmel davranıyorsam, bende o mükemmellik varsa karşımdan da bunu bekliyorum. Evet. Yani olsun, kırmızı, mor, değişik değişik. Ay bunun ucu nerede? Evet. Ya bugün aslında Hint masalı okuyacağım ama Japon masalı mı okusam, ben Hint mitolojisine devam edelim diyordum. Ama yoksa uzak zor mu yapalım, ne diyorsunuz? Aslında benim kimono gibi bir şeyim var, onu öyle yapardım. Bence bugün yine ben şeyden şaşmayayım. Hint takılayım ha, ne dersiniz? Ya bu da çok özel bir çorap, böyle ipek çoraplar gibi. O yüzden katlanıyor, böyle tight gibi bir çorap. Yani özel koleksiyon. Mesela bu çoraptan artık daha bulunmuyor. Yani son çorapları ben almışımdır herhalde. Sınırlı sayıda. Evet. Teşekkür ederim. Hepimiz kardeşiz diyorsunuz. Okey. Tamam. Oldu. Benim de okey demem burada olmadı. Çok Amerikan var. Neyse. Şimdi biz nerede kalmıştık? Ben size Garuda'dan bahsediyordum ya. Garuda böyle kartal tanrı. Tanrıça. Ay tanrıça değil. Kartal tanrı. Kartal. Ve annesi vardı bunun. Annesi yılanlara hizmet etmek zorunda kalıyor. Yılanlar hep emir veriyor bunlara. Ve bu yılanlardan kurtulmak istiyor. Bundan kurtulabilmesi için ne lazım? Amrita lazım. Amrita oldukça önemli bir madde. Sonsuz gençlik sağlayan bir madde. Ve denizlerin altında falan bulunuyor. Kolay bulunmuyor. Bunu aslında Amrita'yı şeyde de görmüşsünüzdür. Avatar filminde de bir madde buluyorlardı. Bunu böyle denizlerin altından çıkarıyorlardı. Büyük ihtimalle Mahabharata'dan, Hint mitolojisinden aldılar. Nagihan Alçı resmen kadın. Nasıl ya? Benim onu nereden benzetiyorsunuz ya? Olacak şey mi? Bir dakika yani. Hiç olmadı. Garuda'nın Amrita bulması gerekiyor. Annesini kurtarması için. Amrita da dediğim gibi sonsuz yaşam vaat eden bir sıvı. Evet, okuyorum şimdi. Garuda yılanların dileğini duyduktan sonra annesine şöyle demiş. Kölelikten kurtulmak için yılanların benden istediği Amrit'i almaya gidiyorum tanrılardan. Ancak yol uzun ve ben de açım. Yola çıkmadan önce yemek yemeliyim. Karnımı nerede doyurabilmeliyim? Aklı burada. Vinata şöyle cevap verdi oğlu Garuda'ya. Büyük denizin ortasında ıssız bir adada nişadalar yaşar. Onlardan 1000 tanesini ye ve sonra yola çık.
Ancak dikkat et, yemek için seçtiklerin arasında bir Brahman olmasın. Çünkü bir Brahman'ı öldürmek hem günahtır hem de onlar ateşin kendisi gibi oldukları için kendilerini yiyenlerin midesinde ateşin, güneşin, zehrin, keskin bir bıçağın kendisi olurlar ve kendilerini yiyenleri öldürürler. Denir ki Brahmanlar bütün varlıkların efendisidir. Bu ve diğer nedenlerden dolayı Brahmanlar diğer erdemliler tarafından övülür ve yüceltilirler. Bu nedenle sevgili oğlum, her ne sebeple olursa olsun bir Brahmanı asla öldürmemelisin. Şunu bil ki Brahman'ın düşmanı olmayı asla istemezsin. Tüm günahlarından arınmış olan oğlum, ne Agni'nin ne de Surya'nın kızgın ve öfkeli bir Brahman'ı sana verebileceği kadar zarar veremeyeceğini her daim hatırla. Hatırlatıyorum size, Agni ateş demekti, Surya ise güneş. Ve diyor ki Brahmanlar, yani bu dini rahipler bunlardan beter yakar seni. Bunların bedduası fena olur. Onlar yaratılmış varlıklar içinde ilk doğanlar, 4 sınıfın içinde en saygıdeğer olan ve tüm varlıkların hocalarıdır. Garuda şöyle sormuş: sevgili anne, bir Brahman neye benzer? Nasıl davranır ve gücü nedir? Ateş gibi parlar mı? Yoksa dostane ve sakin bir yüzü mü vardır? Sevgili annem, anlat bana, bir Brahman'ı nasıl tanıyacağımı? Sorularıma açıklıkla cevap ver ki yanılgıya düşmeyeyim. Vineta şöyle cevap vermiş oğluna: sevgili oğlum, şunu bil ki iyi bir Brahman senin tarafından yenirse olta iğnesinin balığa işkence ettiği gibi sana işkence eder veya senin içini kor halinde kömürler gibi yakar. Şunu da unutma, güçlü bir Brahman yiyecek olarak senin midene indiğinde miden hiçbir şekilde onu sindiremez. Tamam da yani yemeden ne yapacak? Vineta oğlunun sorularını cevaplandırdıktan sonra onu şu mantralarla uğurlamış. Rüzgarın tanrıları Marutlar kanatlarını, Surya ve Soma sırtını, Agni başını, Vasular da bedenini korusunlar. Seni uğurladığım bu yerde sen dönünceye kadar dualar edip gücüne güç katmalarını dileyeceğim. Tez zamanda hedefine ulaşman tek dileğim. Annesinin bu sözlerini duyan Garuda ise tüm kuvvetini toplayarak kanatlarını açmış ve gökyüzünde yükselmeye başlamış. Tıpkı Yama'nın kendisi gibi Nişadaların yaşadığı yere varmış. Ya şimdi diyor, açım ben, bir sandviç hazırlasaymış anası ya. Yani şimdi orada yiyecek, hangisi Brahman hangisi değil nasıl ayırt edecek ya? Yani gerçekten olacak iş mi? Sakince etrafına bakındıktan sonra dev gibi kanatlarını açmış ve başlamış çarpmaya. Her kanat çırpışında yerden kalkan toz bulutu ile göz gözü görmez olmuş. Sonra aynı şeyi denizin üstünde yapmış. Meydana gelen dev dalgalar karaları dövmeye başlarken yer titremiş ve sonra gagasını kocaman açarak Nişada şehrinin girişini tıkamış. Nişadalar bir anda meydana gelen bu felaketler karşısında neye uğradıklarını şaşırmışlar ve başlamışlar kaçışmaya. Tıpkı yanan bir ormandan kaçan kuşlar gibi. Ancak ortalığı kaplayan toz dumandan nereye gittiklerini bilmeden doğruca Garuda'nın sonuna kadar açılmış ağzından içeri koşmuşlar. Garuda karnını doyuracak kadar Nişada içeri girince ağzını kapamış. Böylece bir zamanlar balık avlayarak hayatını sürdüren Nişadalar tıpkı büyük balığın küçük balığı yuttuğu gibi yutulmuş. Ancak Garuda'nın yediği Nişadalar içinde karısıyla bir Brahman da varmış. Yani işte ya, sen de bu kadar kartal yiyorsun. Garuda'nın ağzı ve ağzına bağlı bütün kafası bir anda alev yanmaya başlamış. Garuda o anda ağzından içeri bir Brahman'ın girdiğini fark etmiş ve şöyle konuşmuş:
Ağzımdan içeri giren 2 defa kutsanmış Yüce Efendi. Ağzımı hemen açıyorum ki dışarı çıkabilesin. Çünkü ben ne olursa olsun asla bir Brahman'ı öldürmem. Garuda'nın sözlerini duyan Brahman, madem çıkmama izin veriyorsun, bırak Nişada soyundan olan karımı da kurtarayım diye cevap verince Garuda, tabii ki onu da beraberinde dışarı çıkabilirsin, ancak acele et, çünkü birazdan ağzından giren her şey midemin ısısıyla sindirilmeye başlayacak demiş. Garuda bunları söyledikten sonra ağzını açmış ve Brahman karısıyla beraber dışarı çıkmış. Brahman kendisi ve karısına gösterdiği saygısından dolayı bütün kuşların efendisini kutsayarak oradan ayrılmış. Ay, iyi bari kurtuldular. Bak ya. Garuda karnını doyurduktan sonra yeniden heybetli ve güçlü kanatlarını açıp gökyüzünde yeniden yükselmeye başlamış ki orada da ilk önce babası Kaşyapa ile karşılaşmış. Baba ve oğul birbirlerine sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra Rishi Kaşyapa oğluna, her şey yolunda mı sevgili oğlum? Her gün karnını doyurabilecek yeterli yiyeceği bulabiliyor musun? İnsanların dünyasında senin için uygun ve yeterli yiyecek var mı diye sormuş. Garuda babasına şöyle cevap vermiş, ama ben de bir yudum su içeyim, çünkü su diyordum, yeşil çay. Japonya'dan selamlar ha. Selamlar sizlere de. Evet, biraz daha rahat oturayım. Değil mi ya? Bu da böyle yapamadım tam. Neyse. Devam ediyorum. Saygıdeğer babam, hepimiz çok iyiyiz. Ancak her zaman karnımı doyuracak kadar yiyecek bulamıyorum ve bu nedenle de mutsuzum. Buraya yılanların isteğini yerine getirmeye geldim. Amrit'i tanrılardan alıp onlara vereceğim. Biliyorum ki bu görev çok zor, ama ne pahasına olursa olsun annemin yanına Amrit ile dönmek istiyorum ki onu kardeşinin esaretinden kurtarabileyim. Annem buraya gelmeden önce karnımı doyurmam için nişadaları yememi söylemişti. Her ne kadar onlardan 1000 tane yediysem de halen açım. Sevgili babam ve yüce ustam, Ahmet'i tanrılardan almam için gücümü toplamam gerekiyor. Söyle bana, karnımı nasıl doyurabilirim? Susuzluğumu nasıl giderebilirim? Kaşyapa önümüzde uzanıp giden surları kutsanmış olan bu nehir tanrılar dünyasına ait. Bu nehirde bir fil yaşar ki her gün abisi olan kaplumbağayı hortumuyla vurur. İki kardeşin birbirine karşı duyduğu bu düşmanlığın nedenini sana ayrıntısıyla anlatacağım. İyi dinle sözlerimi. Zira bu anlatacaklarım aynı zamanda onların neden burada olduğu ile ilgili. Bundan çok uzun yıllar önce Vibhasu adında aniden parlayan öfkeye sahip bir Rishi yaşardı. Bu Rishi'nin kendinden küçük Supritika adında bir kardeşi vardı. O da bilge bir keşişti, ancak çok kıskançtı ve servetini abisiyle paylaşmak yerine serveti abisiyle arasında pay etmekten bahsedip dururdu. Günlerden bir gün Vibhavasu Suptika'ya şöyle dedi: ancak zenginlikten gözleri kör olmuş insanlar sahip oldukları mirasların bölünmesini isteyecek kadar aptallar. Mallar bölüşüldükten sonra bu sefer de adil bir bölüşüm yapılmadı diye birbiriyle kavga etmeye başlarlar. Bu iki kardeş arasında başlayan bu düşmanlık onların yanında saf tutan hain arkadaşları yüzünden daha da derinleşir ve onların da çabalarıyla düşmanlık savaş da birinin ölümüyle sonuçlanır. Bu nedenle bilgeler hiçbir zaman kardeşlerinin mal paylaşımı ile ilgili ortak bir yargıya varamamışlardır. Çünkü bilirler ki kendilerine miras kalan kardeşler
malın bölüşülmesiyle aslında korku içinde yaşarlar. Bunu sana defalarca söylememe rağmen supritika malın bölüşülmesinde hayır dememe rağmen ısrar ettiğin için bir file dönüşesin demiş. File dönüşmüş. Evet, devam edeceğim de. Evet. Çok mu hışırtı sesleri geliyor? Evet. Evet, devamında İmparator yayını ve Savaşçı yayını var. Devam ediyorum. Evet, file dönüştürüyormuş kardeşler, mal paylaşımı falan filan var. Abisi Vibavasu tarafından bu şekilde lanetlenen Supritika ise onu öyleyse selde suyun içinde yaşayan bir kaplumbağa ol diye lanetledi. Böylece iki aptal kardeşten biri hayatının geri kalanında bir fil, diğeri de bir kaplumbağa olarak yaşamaya başladı. Ancak sinirli tabiatları nedeniyle dönüştükleri hayvan bedenlerinde de yücelik sergileyemediler. Sahip oldukları güç ile iri gövdelerinden dolayı kibir içinde birbiriyle içinde yaşadıkları derede de her gün kavga etmeye devam ediyorlar. Bak, olağanüstü iri gövdesiyle filin böğürtüsünü duyan kaplumbağa kocaman gövdesiyle suyu nasıl da dalgalandırıyor. Kardeşini gören fil de var, gücüyle hortumunu kaplumbağanın sırtına vuruyor. Bunlarla da yetinmeyip dev gibi ayaklarıyla, dişleriyle, kafasıyla, kuyruğuyla suyu dalgalar meydana gelecek şekilde dalgalandırmak için elinden geleni yapıyor. Suyun içinden kafasını uzatan kaplumbağa savaşa hazır. Fil 6 yojana, 1 yojana 3 mil demekmiş. Yüksekliğinde ve yüksekliğinin 2 katı kadar büyük cüsseli. Kaplumbağa 3 yojana yüksekliğinde ve cüssesi de 10 yojana büyüklüğünde. Madem açsın ve karnını doyurup güç kazanmak için yiyecek arıyorsun, birbirini öldürmek isteyen iki kardeşi ye, sonra hedefine ulaşmak için devam et. Biri cüssesiyle dev bir dağ, diğeri de bulutu andıran bu iki kötü kardeşi ye ve sonra da git Amrit'i al kendin için. Kendin için diyor bu da, ama annesi için demiyor mu? Annesiyle boşanmışlar mı bunlar acaba? Ben bunu çekeyim birazcık ya. Böyle çok değişik, özel bir çorap. Böyle şey gibi, arkası dikişli. Böyle kumaş gibi bir şey aslında. Yani çok saten, çok ipek şey. Ayrıca üzerimdeki bu da aslında tam bir ipek. Yani ipek zaten söyleyeyim. İpek bir gömlek. Özel bir marka. Neyse, devam ediyordum ben. Çorabı düzelttim. İpekler giydim bugün. Rishi Kashyap'a oğlu Garuda'ya bu öğüdü verdikten sonra onu şu sözlerle kutsamış. Bir yumurtadan doğan sen, Amrit için tanrılarla savaşa tutuştuğunda zafer senden yana olsun. Sürahiler dolusu su, Brahmanlar, inekler ve tüm kutsallar seni kutsasın. Göğün tanrılarıyla yapacağın savaşta Rigler, Yayular, Somalar, kurban ailenin kutsal yağı, tüm gizli öğretiler ve vedalar sana güçlerini versinler. Babasının dedikleri doğrultusunda çeşit çeşit kuşun öttüğü nehrin kıyısına konan Garuda zaman kaybetmeden pençeleriyle fili ve kaplumbağayı kaparak gökyüzüne doğru uçup bulutların içinde kaybolmuş. Pençelerinde fil ve kaplumbağa ile uçan Garuda kutsal Alanva'ya gelmiş. Kanatlarını yarattığı rüzgarın şiddetiyle kutsal ağaçların altından dalgaları kırmaktan korkarak titremişler. Tamam, kimler titremiş? Garuda mı titremiş? Burada da böyle bazen devrik cümleler oluyor. Gökyüzünün hakimi ve tüm kuşların kralı Garuda, isteyenin dileklerini gerçekleştiren ağaçların kendi rüzgarından korktuğunu fark edince ve altın ve gümüşten meyveleri bulunan dev ağaçların yetiştiği yere doğru kanat çekmeye devam etmiş.
Bu yeni yere doğru yaklaştıkça ağacın köklerinin içinin deniz suyuyla yıkanmış mücevherlerden parıl parıl parladığını görmüş. Garuda bu ağaçların arasında hepsinden daha ulu ve büyük bir banyan ağacını gözüne kestirmiş ve o yöne doğru uçmaya başlamış. Ağaçlar kendisine doğru uçan dev kuşu görünce onu Gelkon yüzlerce yojana uzağa uzanan dalımın üstüne ve huzur içinde ye filini ve kaplumbağanı demeye başlıyorlar. Garuda bu davete uyuyor ve dalın üzerine konuyor ama bir anda dört bir yanı inleten bir çatırtıyla dal kırılıyor. Garuda'nın üzerine konmasıyla büyük bir gürültüyle kırılan dal yere düşerken Garuda onu gagasıyla yakalamış. Böylece Garuda ağzında dal, pençelerinde yiyecekleriyle havada kanat çırpmaya devam etmiş. Konacak uygun bir yer bulamadığı için tam dalı ağzından fırlatıp yere atacakmış ki dalın üstünde bir sürü Valakhil rişisinin derin tefekkür halinde baş aşağı asılı olduğunu görmüş. Rişilerin ölmesinden kendisi için büyük bir felaket Rişilerin ölmesinin kendisi için büyük bir felaket anlamına geleceğini bilen Garuda dalı gagasıyla daha sıkı tutarak konacağı bir yer aramak üzere uçmaya devam etmiş. Ağaçta asılı olan rişiler tanrıların gücünü kat be kat aşan bu olağanüstü irilikteki kuşun haşmetini, gücünü hayranlıkla izlerken ona bir isim vermek için kendi aralarında başlamışlar konuşmaya. Gökyüzünde yolculuk yapan bu kuşların en muhteşeminin adı yılanlarla beslendiği için Garuda adıyla bilinsin. Zira o en ağır yükleri hiç zorlanmadan taşıyandır. Her kanat çırpışında dağları titreten Garuda yolunun üstünde birçok ülke gördüğü halde hiçbirinde durmamış. Sonunda yolu babasının ibadet ettiği ve inzivaya çekildi. Gandhamadana dağına düşmüş. Babası olağanüstü görünümüne geri bürünmüş. Gökyüzünün gezgini ışıklar içindeki kuvvetli rüzgarın kendisine denk bir dağ kadar heybetli düşmanlarına korku salan tezahür edilemez, anlatılamaz tüm varlıkların kendisinden korktuğu cesaret sahibi korkusuz Agni'ye denk ne iblislerin, tanrıların ne de görünmezlik gücüne sahip Rakşasaların hepsinin gücüne denk kudretli oğlunun kendisine doğru uçtuğunu görmüş. Ne kadar uzaktı burada cümleyi yani. Evet. Bir dağın doruğunu tuzla buz edecek kadar güçlü, büyük denizin bütün sularını tek seferde içebilecek kadar heybetli ve üç alemi de yerle bir edebilecek kadar kudretli Yama'ya denk oğlunu izlerken Kaşyapa'nın göğsü gururla kabarmış. Oğlunun hangi amaçla dağa doğru uçtuğunu bilen Yüce Rişi Garuda'ya şöyle seslenmiş. Sevgili oğlum, sakın ola ki aceleyle düşünüp aldığın kararı uygulamayasın. Şüphesiz bu hata yapmana neden olur. Bu hata yapmana neden olur ve hatanın karşılığında acı çekersin. Şunu unutma. Valakyalar güneş ışığıyla beslenirler ve ondan mahrum kaldıklarında çok sinirlenip seni yok edebilirler. Kaşyapa oğluna bu şekilde öğüt verdikten sonra günahsız huzur içinde tefekkür halinde olan Sofu Valakyaları da şu sözlerle sakinleştirdi. Tek servetleri sürtündükleri mütevazi hayatı olan saygıdeğer bilgeler, şüphesiz oğlumun doğumu tüm varlıkların yararınadır. Çok zor bir görevi yerine getirmek için yola çıkan oğlumu gücünüzle koruyun. Herkesin önünde saygıyla eğildiği Kaşyapa bu sözlerin ardından Kaşyapa'nın bu sözlerinin ardından keşişler dalı terk edip kutsal Himavat dağlarına ayak basıp tefekkür içinde geçen sofa hayatlarını orada devam etmişler. Rişiler dağı terk edince Garuda babasına şöyle seslenmiş. Saygıdeğer ve yüce Rişi, gagamın arasında tuttuğum bu dalı nereye atayım? Bana insanların yaşamadığı bir yer söyle. Hani uçak falan şey olur ya. Ama ağzım kurudu, oku kolay değil yani.
yapı olduğuna dört bir yanı karlarla kaplı sıradan insanların düşlerinde dahi tırmanamayacağı kadar büyük, her tarafı mağara ile geçitlerle dolu ıssız bir dağdan bahsetti. Böylece Garuda gagasındaki dal ve pençelerin arasında tuttuğu fil ve kaplumbağa ile hızla babasının söylediği dağa doğru uçuyor. Yüce kuş bir an kadar süren zaman zarfında yüzlerce yojana yol alarak babasının tarif ettiği yolu takip edip dağa ulaşmış. Orada gagasında taşıdığı dalı gagasından aşağı bırakmış, dal büyük bir gürültüyle kayalara çarpıp kırılırken Garuda'nın kanat çırpmasıyla sarsılan dağların kralının eteklerinde yetişen ağaçlar kanatların rüzgarıyla yapraklarını yere dökmüşler. Altın ve değerli taşlardan oluşmuş zirveleri sarsıntının şiddetiyle oldukları yerden koparak büyük bir gürültüyle aşağı doğru yuvarlanmış. Yere çarpan dal altında kalan sayısız ağacı bin parçaya bölmüş. Değerli madenlerden yapılmış ağaçlar yere devrilirken sanki güneşin ışınlarıyla yıkanıyormuş gibi parıltılarla dalgalanmışlar. Tüm bunlar olup bittikten sonra gücü tanrılara ve iblislere galip gelen Garuda dağın doruğuna konarak pençeleri arasında tuttuğu fili ve kaplumbağayı tek seferde ağzına atmış. Ah, sonunda yiyebildi çocuğumuz. Garuda yemeğini yiyip karnını doyurduktan sonra, evet, sonunda yani karnını doyurdu. İnşallah doyurmuştur. Yani ben şiştim ya. Gerçekten. Bir şeyleri düşürmüşüm ben. Olmadı ya. Şey yaptım, yanlışlık oldu. Şöyle kırmızı halılar falan sermiştim ayaklarımın altına. Bunları göstereyim diyordum ama yok ya. Işıklar, kırmızı halılar. Bakayım oldu mu? Yine olmadı. Neyse. Evet, tamam, şimdi oldu. Karnını doyurdu kartalcığımız. Konduğu dağın zirvesinden tanrılar alemine doğru kanat çekmeye başlamış. Onun havalanışı bir sürü alametin belirmesine neden olmuş ki bu alametleri okuyan tanrılar karşı karşıya kalacakları felaketin ne olduğunu bilmişler. Şimşek silahı alev almışçasına yanmaya, gökyüzünün en yükseklerinden ateşler içinde koca koca taşlar arkasında simsiyah bulutlar bırakarak düşmeye başlamışlar. Vasuların, Rudraların, Ahidyaların, Sathayaların, Marutlar ile diğer tanrıların silahları da kendi kendilerine çalmaya başlayınca dört bir yanda şişetli rüzgarlar çıkmış, gök gürültüsünü andıran sesleriyle bu rüzgarın şiddetinden gökyüzünden düşen ateşler içindeki dev kayalar patlayarak bin parçaya ayrıldı. Bulutsuz gökyüzü kükremeye başlamıştı. Bu alametler meydana gelmişti ki bir anda tanrıların tanrısı Mahadeva'nın, Maha şey demek, büyüklükle ilgili bir şey. Deva da zaten şey demek. Deva, tanrı, tanrıça falan demek zaten. Evet. Bedeninden oluk oluk kan akmaya başlamış, kocaman bir nehre dönüşmüş. Bu nehrin suyunun değdiği bütün çiçekler bir anda soldu. Bu kan nehrini gören bütün tanrıların cesaretleri kırıldı. Bu kan daha sonra dev bulutların içine girdi, yağmur damlaları gibi ve gökyüzü kapkara bulutlar tarafından kaplandı. Şimşekler çaktı, gök gürüldedi ve yağmur gibi kan akmaya başlamış bulutlardan kan damlaları toprağa düştükçe kalkan toz bulutları tanrıların başlarını süsleyen
taçlarının ışıltısını gölgeleyecek kadar yoğun hale geldi. Evet. Bir kurban vermiş olan Indra korkuyla titreyen tanrıları sakinleştirdikten sonra ne olup bittiğini anlamak için Vrihaspati ile konuşmak üzere onun huzuruna çıkmış ve şöyle demiş ona: saygıdeğer ve yüce efendi, bir anda meydana gelen felaketlerin sebebi nedir? Üstelik bizim gücümüze denk bir düşmanımız da yok. Vrihaspati Indra'ya şu şekilde cevap vermiş: ey tanrıların kralı, 1000 kurban ayinini yerine getirmiş olan yüce tanrı, bilmez misin ki tüm bunlara sebep senin umursamazlığın ve hatalarındır. Valakhilya rişilerin kutsadığı gökyüzünün şiddetli kuşu, istediği her şekle bürünebilen Kaşyapa ve Vinata'nın oğlu Amrit'i tanrılardan almak üzere bize doğru geliyor. Bu gördüğün tüm alametler işte bize yaklaştığının işaretidir. Üstelik bu kuşun gücü bize denk, hatta bizden de üstündür ve Amrit'i bizden alacak kadar mahirdir. Zira o ulaşılmaz olana ulaşabilecek her türlü yetenekle donatılmıştır. Vrihaspati'nin sözlerini duyan Indra, Amrit'i koruyan bekçilerine şöyle demiş: olağanüstü kuvvette ve kudretli olan kuş Amrit'i bizden almak için yola çıkmış, üstümüze doğru geliyor. Elinizden geleni yapın ve bu kuşun Amrit'i almasına engel olun. Vrihaspati gücünün hiçbir şeyle kıyaslanamaz olduğunu anlattı bana. Siz de bunu sakın unutmayasınız. Kutsal Amrit'in bekçileri Indra'nın sözlerini duyar duymaz hemen harekete geçmişler. Tüm silahlarını kuşanıp Amrit'in üzerinde durduğu kaidenin etrafını sarmışlar. Diğer tanrılar da elinde yıldırım silahını tutan Indra'nın arkasından saf tutmuşlar. İblisleri amansızca yok etmiş olan tanrılar mücevherlerle süslü altın zırhlarının içinde ellerinde demir çivili gürzleri, mızrakları, okları, diskleri, savaş baltaları, iki tarafı keskin kılıçları, farklı ebatlarda yayları ve okları ile taşıyıcısına göre hareket eden silahlarıyla gelenlerle savaşmaya hazır vaziyette beklediler. Tüm korkularından sıyrılıp kudretli tanrılar ne pahasına olursa olsun kendilerine ait olanı korumaya ant içmişler. Bütün gökyüzü her biri güneşin kendisine denk ışıltısıyla parlayan tanrılarla aydınlanmış. Evet, bir bölüm okudum size. Ağzım kurudu, ben de yoruldum doğal olarak. Evet, gerçekten ağzım kurudu ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugünkü yayınımı burada bitiriyorum. Şöyle birazcık yanaşayım mı? Yanaştırayım mı kamerayı? Evet. Yani benden sonra, yayından sonra ne yapacağım? Size bir savaşçı yayını ve imparator yayını açacağım üyelerime. Yayınlar devam edecek. Hafta ortası genelde çarşamba yapıyorum ve cumartesi yapıyorum. Bazen günü kayabiliyor. Tekrar canlı yayınlara devam ediyorum. Başlayacağız. Bunun dışında biraz ışığı aydınlattım. Değişiklik olsun dedim. Böyle kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Tabii beğendiyseniz ama yorumları bekliyorum her şekilde. Değişik önerileri de işime gelirse açığım. İşte böyle. Görüşmek üzere. Harika bir hafta sonu, harika bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. İyi geceler.